Allah inşallah imanımızı sabit kılsın hepimizin. Çünkü bu çok önemli. Hani düşünün ki mesela bu kadar ibadet edip de sonradan böyle doğru yoldan sapmak var bir de. O çok korkunç bir şey. Bu kadar hak yolunu konuşup da Allah bizi affetsin ya Rabbi. Bizim canımızı Müslüman olarak alsın inşallah. Birilerine hidayet vesilesi olsun inşallah konuşmalarımız. Ben dünya malından gönlüm geçti arkadaşlar. Bana hakaret ediyorlar. Açmışlar, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Alta yorum yazıyorlar. Saçma sapan. Yani düşünün, ben bir işverendim. Zaten ben çalışıyordum. Param pulum vardı. Kimseye muhtaç değildim. Allah'a hamdolsun. Şükürler olsun ya Rabbime. Benim ondan da gönlüm geçti. Kendi isteğimle ben işimi bıraktım. Elimi eteğimi çektim. Hani düşün ki çok bakımlı kadındım. Evde de rahat geziyordum. Bahçeme de başım açık çıkıyordum. Bu durum benim rahatsız ediyordu ama çıkıyordum. Tesettürüme riayet etmiyordum. Önemsemiyordum. Yani sonra bazı şeyler beni rahatsız etmeye başladı. Sanki böyle dünyadan elimi eteğimi çekmem için beni böyle sıyırıp aldılar sanki. Onu hissettim. Yani hiçbir şeyden keyif almamaya başladım. Saçma gelmeye başladı. Makyaj yapıyordum, perik alıyordum, lens alıyordum. Ben bakımlı kadındım arkadaşlar. Yani kil maskesi yapardım. Kendi kişisel bakımını önemserdim. Yani sahip olacağım her şeye zaten sahip oldum. Kendi çabalarımla, Allah'a hamdolsun. Ama artık hiçbir şeyin de tadı kalmadı. Bir tek beni hayata bağlayan okulum, namazım, ibadetlerim, okulum bitsin istiyorum. İlim öğrenmek istiyorum. Ya alim, ya hafiz zikriyle dua ediyorum ve sınavım çok iyi geçti arkadaşlar. Geçeceğimi hiç ummuyordum ama derslerim çok iyi geçti. Çalıştım, yani o azmi verdi Allah çektiğim zikirlerle. Ya alim ve ya hafiz zikrini çekin arkadaşlar. Evde öğrencileriniz varsa sınava girecek. Çünkü hafızayı güçlendiriyor. Ya alim ve ya hafiz. İlmimi artır demek ya alim. Bismillahi ya alim. Bismillahi ya hafiz. Yani eğilimlerim başka yönlere yöneldi arkadaşlar. Ben aslında önce felsefe bölümünü okumak istiyordum. Ben felsefeyi çok seviyordum. Hani düşünün ki filozoflar çok hoşuma gidiyordu. Onlar okuyordum. Sokrates, Platon. Hani kapalıyız diye de kültürsüz insan değilim. Hani düşünün ki ben çalışıyordum. Çalıştığım yerlere ben çantamla kitabımı götürüyordum. Bulaşık yıkıyordum. Bulaşıkhanelere kitabım benimle geliyordu. Lokantalara kitap götürüyordum. Hasta bakıyordum hastanın yanında. Sabah 8.30'dan gece 12'ye kadar ben kitap okuyordum. Orada düşünün ki mesela o çocuk lise öğrencisi, bir çocuk lise 2'den bırakmıştı. Ben de lokantadaydım. Ben kaç sene olmuş ben bırakmışım, çalışıyorum tabii. O çocuk 9 puan aldı, ben aldım 34 puan. Hani düşünün ki öyle azimliydim. Allah'a şükürler olsun. Allah azmimin karşılığını da verdi. İnşallah bu okulumu da bitirirsem, son senemdeyim zaten arkadaşlar. Alttan derslerim vardı. Allah inşallah azmimi verirse, bana yardım ederse, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın izniyle okulumda bitecek inşallah. Yani içimde kalmasını istedim. Aslında bu yaştan sonra okuyacağım, ne olacak diye de düşündüm. Sonra dedim ki Şerife, ölürsen içinde kalır. Ben üniversite mezunu olmak istiyordum. Okumuş, kültürlü bir insan olmak istiyordum. Ben daha iyi yerlerde olabilirim diye düşünüyordum. Asla bulunduğum yer bana göre olmadığını düşünüyordum. Çevremdeki insanların, ortamların. Hani ben senelerce temizlik sektöründe çalıştım, bulaşıkhanelerde çalıştım, lokantalarda çalıştım. Kendimi farklı hissediyordum. Olmam gereken yerler burada değil. Ben kuaförlük kursuna gittim, ehliyet aldım, araba aldım. İngilizce kurslarına gittim arkadaşlar. Kendimi eğitmek için, ben eşimden ayrıldıktan sonra öğrencilik hayatım başladı. Benim 32 yaşından sonra ortaokul, lise ve üniversiteye ehliyet aldım. Kuaförlük kurslarına gittim, İngilizce kurslarına gittim. Kendimi eğitebilmek için çabalar gösterdim. Hani düşünün ki birileri bana kötü konuştuğu zaman üzülüyorum. Çünkü kötü bir insan değilim. İnsan yalnız kaldığı zaman, kötülük düşünüyorsa, birilerinin hakkında kötü düşünüyorsa insan kendini kötü hissedebilir. Ama ben kötülere de kötülük düşünmüyorum. Diyorum ki Allah'ım şu adamın huyunu değiştir ya Rabbi diyor. Mesela iyi bir şey gelse başına, acaba huyu karakteri değişir mi diyorum. Bazen kötü insanlara da iyi düşünüyorum ama Allah her şeyin iyisini bilir. Ben iyi bir şeyler düşünüyorum ama bakıyorum ki o insanın kalbi kötü. Kalbi kötü yani.
Sen ona iyi düşünüyorsun ama Allah belki o insanın layığını veriyor. Bazen de Allah-u Teala kötü insanlara dua etmenizi istemiyor. Çünkü hayatının dersini veriyor o insana. Onu yaşaması lazım o insanın. Hani düşün ki o yaşa gelene kadar milletin canını yakmış o. Hep birilerinin canını yakmış. Hep birilerine kötülük etmiş. Kötülere iyi dua etmek günah mıdır diye de bazen düşünüyorum. Çünkü Allah-u Teala bakıyorsun işi rast gelmiyor. Adam kötü çünkü. Kötü. Hani Allah'a diyeceksin ki ya Rabbi sen nasıl biliyorsan iyilet, iyi olsa iyi olur ama hani sen iyisin. İyi dilemek sana yakışır ama sen daha iyisini bilirsin ya Rabbi. Hani bu kardeşim de iyi olsun diye düşünüyorsun ama haline hareketine bakıyorsun ki iyiliğe insanların bazıları layık değil. Hani mesela ailenizden birileri de olabilir. Hani mesela taraf tutan insanlara da çok karşıyım arkadaşlar. Mesela ailenizde kötü bir insan var ve bu insan kötü. Bu insan kötü de olsa hatalarına sahip çıkar mısınız? Bir tarafta mazlum bir insan var. Bir tarafta da kötü bir insan var. Sen kardeşim diye o iyi insanı kaldırıp atar mısın? O iyi insanı kötüler misin? Hani zamanında düşünün ki hatalarını görüyorsunuz. Zulmünü görüyorsunuz. Sonra o insanı tutup mazlum insanı kayırıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Savunmuyorsunuz yani. Aile bağlarınız objektif görmenizi engellememesi lazım. Bir insan kötüyse, benim kardeşim kötüyse, benim yengeme kötü davranıyorsa, ya abim kötüyse ben yengemden yana olurum. Çünkü olması gereken odur. Yani düşünün ki adam zulmediyor. Çok da abin olsun. Çok da kardeşin olsun. Böyle düşünmemek lazım. Her zaman için objektif olmak lazım. Haklıdan yana, haktan yana. Taraf tutmak. Nasıl ki iş sektöründe de nasıl insan canını yakar, layık olmayan yerlere birilerinin gelmesi sizi üzer. Ne diyor? Hadiste de diyor ki işinin ehlilerine verin diyor. Yani işini ehline verin. İşinin erbabına verin diyor yani. Layık olana verin. Hani düşünün ki işinin ehli gelmezse o insan o işi bilmiyorsa o iş batar. O iş battı mı birçok insanın canı yanar. Taraf tutmak kötü bir şeydir. Yani tarafçılık kötü bir şeydir. Her zaman için adaletli olmak lazım arkadaşlar. Eğer adaletli olmazsa Allah bunu sorar. Hani sen düşün ki sen akrabanı getiriyorsun bir işe, tanıdığını getiriyorsun. O adam işi bilmiyor. Yani o işi bilmediği için de çevresine zarar oluyor, insanlara zarar oluyor. Bu başlı başına çok büyük günahtır. Bu vicdansızlıktır taraf tutmak. Yancılık günahtır yani. Hani düşünün ki adam işini bilmiyor, sen onu tutuyorsun, bilmediği bir işe getiriyor. Ve diğer insanlara zarar oluyor. Onu yapacak insanlar var, işinin ehli insanlar var. Güzel insanlar var. Onlar layıkken hiç işini bilmeyen insanları getirirseniz çok kötü olur. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hakkınızı helal edin. Başınızı da şişirdim bugün.